Herkese iyi akşamlar. Shiba Inu ile ilgili bayağı bir talep var. Onunla ilgili hem son haberlere bakalım hem de teknik analize bakalım hızlıca. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Türkiye'de birçok önemli kripto para borsasında Shiba Inu işlemi açıldı. Bu da gerçekten sosyal medyada bayağı bir e, ilgi çekti. E, Aynı zamanda yine geçtiğimiz günlerde bir Ethereum balinasının 49,9 milyar Shiba coin'i almak için 1,2 milyon dolar harcadığını duymuştuk. Shiba Inu artık CoinCloud aracılığıyla ABD ve Brezilya genelinde yaklaşık 4000 ATM'den satın alınabilir durumda. Bu da yeni. Ekim 2021'in ilk 2 haftasında Asya'da trend olan ilk 10 token arasında yer aldı. Aynı zamanda Shiba Inu kriptoda Twitter'da 600 bin e, mention'la yani bahsetmeyle geçtiğimiz hafta sosyal medyada da bayağı yoğun ilgi gördü. Hatta en yoğun bahsedilen coinlerde ikinci sırada yer aldı. Bu arada tabii Dogecoin katili olarak da bilinen Shiba Inu devam ediyor. Çok yoğun bir ilgi görmeye. Bu arada geçmişe de baktığımızda Shiba fiyatındaki düşüşü genellikle balinalar alım fırsatı olarak değerlendirdiler. Şimdi yine bu seviyelerde de geçtiğimiz düşük seviyelerde de ve hala da bir biriktirme durumu söz konusu. E, Diğer taraftan Shiba'nın sosyal medyadaki popülaritesi o kadar arttı ki sosyal hakimiyeti Bitcoin'den sonra şu an ikinci sırada. E, CoinGecko da Shiba'yı Asya'daki en popüler 10 kripto para biriminden biri olarak listeledi. 1 Ekim 15 Ekim arasına dair. Bu arada Army Shiba diye takip ettiğimiz bir coin analisti de Shiba'nın fiyatının yaklaşık %100 artmasını ve bir sonraki hedef olan 0,005 dolara ulaşmasını beklediğini söylüyor. Yani tabii çok farklı yorumlar var şu an. Bu arada Robinhood'da Dogecoin rakibi Shiba Inu'ya eklenmesi için bir dilekçe toplama durumu vardı. 250 bin imzayı aştı bu Robinhood'a eklenmesi için. 300 bin imza hedefi vardı. O da yani aslında çok uzak değil. Bu da yine takip edeceğimiz haber akışlarından bir tanesi. Şimdi teknik analiz tarafına bakalım hızlıca. Tabii Shiba'nın çok uzun bir geçmişi yok. Bundan dolayı çok derinlemesine geçmişe doğru bakabileceğimiz bir şey de yok, data da yok. Fakat e, günlük grafikten başlayalım. Günlük grafikte Fibo seviyesini çizdik. Sarı olanlar günlükte şu an elimizde olan bütün grafiğin fiyat hareketinin Fibonacci ile çizilmiş hali. Burada genel olarak baktığımızda en yüksek seviye ile en aşağı seviye arasında ki şu gördüğünüz iki Fibo seviyesinin arasında şu an devam ediyor. 4 saatlik grafiğe geçelim. Burada da yine 4 saatlik grafikte incelememizi yapalım. Bunu birazcık açalım şöyle. Evet. Burada aslında en önemli formasyon gördüğünüz gibi alçalan trend çizgisinin tam dibinde işlem görmeye devam ediyor. Aynı zamanda aşağıdan da yine destekleyen bir trend çizgisi var. Şimdi bu formasyon çok güzel bir formasyon. Çünkü bu trendi gerçek anlamda kırdığında artık buradan sonra yükselme trendine girecektir. Zaten ilk hedef olan 0,50 seviyesi de gördüğünüz gibi çok uzak değil.
Burada bir saatlik grafiğe geçelim. Saatlikte bakalım. Daha net görebiliriz. Evet. Bu trend çizgisini yine gördüğünüz üzere aşma noktasına gelmiş durumda. Gerçekten çok önemli bir kilit noktasında şu an. Bu gördüğünüz gri Fibonacci seviyesi de saatlikte daha kısa zaman içerisindeki Fibonacci seviyelerini gösteriyor. Burada ilk başta yine şu seviye gördüğünüz gibi bakın burada daha önce de buralarda bir dirençle karşılaşmış ve burayı aştıktan sonra 0.31 32 seviyelerine kadar gelmiş. Trend çizgisinin sınırında işlem görmeye devam etmiş. Burada da düştüğünde de alt trend tarafında bir destek bulmuş. Şu an gerçekten şurada gördüğünüz üzere çok önemli bir noktada. Pazartesi itibariyle işlem açıldığında burada bir hareketlilik olacaktır. Ne olabilir? Olumsuz senaryoya da bakalım. Bu trend çizgisini geçememeye devam ettikçe, bu arada uyarmak istiyorum. Fake trend çizgisi aşmaları olabilir. Hemen buralarda evet trend çizgisini aştı diye bir fake atıp bir kapana alabilirler. O yüzden herkes dikkatli olsun. Burada bu alan aşılmadığında aşağıya doğru bir kırılma da olabilir. Yani bunu da dikkatle izlemek gerekiyor. Burada şu alan kırılamadığında altında yeni bir destek yok. O zaman göreceğimiz seviyeler 20 seviyeler olur. Bunu böyle çekersek gördüğünüz gibi bu destek şu nokta. Yani bunu o çizgi olarak algılamayın. Şu nokta aşağı doğru kırılır ise eğer bir sonraki durak 20-80 olacaktır. O zaman ne olur? Bu trend çizgisi yine burada karşımıza çıkar. Yükselen trendi kırdığı için bir tık daha burası daha böyle bir kritik olacak. Fakat ben açıkçası bu trendi kıracağını düşünüyorum. Çünkü şu an zaten olumlu bir hava esiyor. Altcoin'lere de Bitcoin'den sonra yine bir boğa gelecek beklentimiz var. Bana soracak olursanız %60-65 diyorum oranla bu trend çizgisi kırılacak ve ondan sonra bir yükseliş trendi başlayacak. Bu tabii benim fikrim ve bir yatırım tavsiyesi değil. Bakalım nereye olacak. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.